21 Ağustos 2024 Narin Güran sabah uyandığında annesinden patates kızartması istedi. Yemeğini yedikten sonra saat 13.50'yi gösterdiğinde camideki Kur'an kursuna gitmek için evden ayrıldı. 14'te büyük amcası Hüseyin Güran'ın evine uğradı. Oradan camiye geçti. 15'te camiden çıktı. Okul kamerasındaki görüntülere göre 15.15'te 4 arkadaşıyla okulun önünden geçerek eve giden patika yola girdi. 17.40'da evlerinin 300 metre uzağındaki caminin orada 2 kişi tarafından görüldü. 17.50'de büyük amcası Hüseyin'in evine giderek kapıyı çaldı ve kuzenleriyle görüştü. 18.47'de arkadaşı M ile karşılaştı. Bu görüşmede kameraların açısında sadece M vardı. Bu Narin'in bilinen son görülmesi. 18.59'da şüpheli amca Salim Güran arabasıyla evlerinin önünden ayrılarak okul tarafına gitti. 19.30'da Narin ailesi tarafından aranmaya başladı. 20'de baba Arif Güran jandarma karakoluna giderek kızının kaybolduğunu bildirdi. Biz de oradaydık. Şimdi köyde tanık olduklarımız soruşturma dosyası, ön otopsi raporu ve tanıklıklar üzerinden Narin Güran'a ne oldu sorusunun cevabını arayalım. 8 yaşındaki Narin Tavşantepe İlkokulu 2. sınıf öğrencisiydi. Yüksel Arif Güran çiftinin 5'i erkek 6 çocuğundan biri. 5 halası 8 amcası var. Akrabalarının çoğu burada yaşıyor. Narin'in engelli olduğu söylenen ablası Tülin Güran da merdivenlerden düşerek hayatını kaybetti deniyor ve otopsi yapılmadan defnediliyor. Bu bir soru işaretiydi. Narin'in gündem olmasıyla savcılık Diyarbakır Çocuk Hastanesi'ne bir yazı yazarak ablanın yaşamını yitirmesiyle ilgili tüm bilgi, belge ve dosyaları talep etti. Şimdi karakola geri dönelim. Babanın ihbarı sonrası önce muhtara gidiliyor. Muhtar tanıdık bir isim. Narin'in amcası Salim Güran. İlk gözaltında 21 kişi var. Çoğu aileden. Zaten Tavşantepe 85-90 haneden oluşuyor. Önce Narin'in kıyafetleri ve battaniyesinden DNA örneği alınıyor. Sonra her yer didik didik ediliyor. İlk ifadelerde hem muhtar hem amca olan Salim Güran'ın yetkililere verdiği cevapların yarısından fazlası bilmiyorum şeklinde. Amca Salim Güran'ın aracının koltuğunda Narin'in DNA'sı bulunuyor. Salim Güran, Narin'in hiç aracına binmediğini, DNA'nın araçtan nasıl çıktığını bilmediğini söylerken arabanın kapısını açık bıraktığını ekliyor. Ayrıca Salim Güran'ın Narin'in son görüldüğü andan 15 dakika sonra köyden ayrıldığı ve telefonunun bir saat boyunca kapalı olduğu iddiası ortaya atıldı. 18.37-18.54 saatleri arasında tarlanın yanında bulunduğunu belirtiyor. Kimin kullandığı belli olmayan bir telefon numarasıyla 4 kez iletişim kuruyor. Amca bu sırada WhatsApp mesajlarını siliyor. Türkiye Meta'dan mesajları istedi ancak olumsuz dönüş yapıldı. Narin'i siz mi kaçırdınız sorusuna Salim, ben kaçırmadım, yok öyle bir şey, ben kaçırmadım diye cevaplıyor. Sorguda 17.40 ile 19.05 saatleri arasında kimin yanındaydınız, ne kadar kaldınız sorusuna kesin tarladayım, vallahi hatırlamıyorum şeklinde bir cevabı var. Tavşantepe'deki güvenlik kameralarını inceleyen yetkililer burada bir çelişki fark ettiler. Çünkü Tavşantepe'de okulun kamerası incelendiğinde amcanın 47 KF 388 plakalı araçla 21 Ağustos saat 18.57'de okulun önünden geçtiği görülüyor. Niçin çelişkili beyanlarda bulunduğunuz sorusuna Salim, ben o kız çocuklarını kapılarına bıraktım. Ya onları götürdüm, aracımla götürdüm. Arabadan inmedim, soğuk su içtik. Çocuğu direksiyon koltuğunda sevdim, kucağımda hoplattım şeklinde yanıt veriyor. Bahsettiği kız çocukları tarlada çalışanların çocukları. Yalnız burada bir çelişki de biz fark ettik. İfadelerinin birinde kız çocuğu derken birinde kız çocukları diyor. Bu da bir soru işareti. Narin Güran son olarak 18.47'de okulun önündeki patika yolda okula yakın yerde görülüyor. Anne Yüksel ve abi Enes ise Narin'in 18.47'de evde olmadığını doğruluyor. Telefonunun bir saat boyunca kapalı olduğu ile ilgili savunma yapan amca Güran, tarlaların yanında olduğum süreçte telefonum çekmiyordu dedi. Salim Güran telefonundaki WhatsApp mesajları ve görüşmelerini neden sildiği sorusuna da kardeşim Arif'in mermileri yakalandığında arayıp tanıdık yok mu diye sordum. Bu sebeple o tarihteki tüm kayıtları sildim diyor. Amcalarının tamamında araç mevcut ancak Salim'in aracında Narin'in DNA'sı bulunuyor. Amca Salim ben bunu açıklayamam diyor. Araç demişken olaydaki düğümü çözecek ipuçları 47 plakalı bu araçtan elde edilebilir. Araçla ilgili dikkatimi çeken 4 şey var. İlk olarak Narin'e ait DNA izleri aracın ön koltuğunda tespit edildi. İkincisi ise otomobilde idrar, kusmuk ve kan dokusuna ulaşıldı. Üçüncü ilginç detay ise arabanın camlarının siyah filmle kaplı olması. Ve son olarak gözaltına alınan sıvacı Nevzat Bahtiyar itiraf ediyor. Narin'in cesedi otomobilin ön koltuğunda battaniyeye sarılı haldeydi diyor. İşte burada düğüm çözülüyor. Bahtiyar amca Salim Güran cesedi çuval içerisinde bana verdi. Alıp dereye götürdüm diyor. Şimdi itirafçının ifadesini ve Narin'in cesedini sakladığı o anları geolocation yöntemiyle anlamaya çalışalım.
Nevzat Bahtiyar evinden çıkıp 23 AN 360 plakalı aracıyla yola koyulduğu sırada mezarlıktan Tavşantepe mahallesine doğru çıkan parke döşeli köyün iç yolunda Salim'le karşılaşıyor. Salim aracıyla arkasından korna çalıp selektör yapıyor. Eliyle köye 2 kilometre uzaklıktaki Eğri Tutmaz Deresi'ni işaret ediyor. Cesedin akıntısı çok yüksek olan dereye taşınmasını istiyor. Salim Güran'ın "Bunu yok edeceksin, aileni iyi düşün, sana 200.000 lira veririm, aracında torba var mı?" dediği iddia ediliyor. Bahtiyar arabasından bir çuval çıkartıyor. O esnada Bahtiyar çocuğun sağ kulağının arkasında boyun bölgesine doğru bir kızarıklık görüyor. Bahtiyar çuvalın ağzını bağlamadan kendi aracının arka koltuğunun önündeki ayak paspasının olduğu yere koyuyor. Aracının yönü mezarlık tarafı olan Bahtiyar yola koyuluyor. Mezarlığın yanından giderek villalar mevkiine doğru ilerliyor. Derenin yanındaki yoldan aşağı doğru inerek uygun bir yer arayan Bahtiyar aracını derenin kenarında durduruyor. Bahtiyar derenin orada çok derin olmayan biraz su bulunan bölgede çuvalı bırakıyor. Herhangi biri tarafından tespit edilmemesi amacıyla da çuvalın üzerine 15-20 kilogramlık taşlar koyuyor. 19 gün boyunca hem köy hem de çevresi özel ekipler tarafından defalarca aranmış ancak tek bir ize bile rastlanmamıştı. Hatta amca Salim Güran ve itirafçı Bahtiyar da muhtar kimliğiyle aramalara katılmıştı. Arama çalışmalarının 19. gününde Nari'nin cansız bedeni köye yaklaşık 2 kilometre mesafedeki Eğer Tutmaz Deresi'nin kenarında çuval içinde bulundu. Köye giriş çıkışlar yasaklanırken Nari'nin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Ön otopsi raporunu inceledim. 3 nokta dikkatimi çekti. 1. Serbest tırnak bulunduğu paylaşıldı. Bu tırnağın içinde bulunabilecek bir doku düğümü çözebilir. 2. Gözle görülebilen kesici, delici ve ateşli silah izi yok ibaresi. 3. Cenazenin derede uzun süre sabit durmasının oluşturacağı sonuçlar. Hemen telefonumu açtım ve Yeni Yüzyıl Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ersi Kalfoğlu'nu aklımdaki soru işaretlerini gidermek için aradım. Tırnak konusuyla başladık. Ersi hocam ilk olarak bunun Narin'e ait olabileceğinden bahsetti. Bu durumda bize kimin bu tırnağı kopardığına yönelik bir bilgi sağlayabileceğini söyledi. Çünkü tırnak koparken bir mücadele yaşanmış olabilir. Bu tırnağın bir yerlerinde doku parçası kalmış olabilir. Bunun analiziyle de o dokunun kime ait olduğu ortaya çıkabilir. Peki kesici, delici ve ateşli silah izi görülmemesi? Sol bacağının diz ekleminin koptuğu biliniyor. Bu nasıl mümkün olabilir? İzlerin kişi canlıyken bir travmaya maruz kalırsa olabileceğini, ölümden sonra müdahale varsa iz kalmayabileceğini söyledi. Nari'nin bacağının vefatından sonra bedeninden ayrılma ihtimali olabilir. Peki, Nari'nin cansız bedeninin yüksek debisi olan bir nehir alanında uzun süre kalmasının delilleri nasıl etkileyeceği sorusuna gelirsek. Akan suda olduğu için DNA'ların tırnakta kalma izi az. Ancak şüphelilerin delilleri gizlemeye çalışırken aldıkları sözde önlemler sebebiyle delillerin kaybolmama ihtimali ve tırnağın sis perdesini kaldırma ihtimali ortaya çıkar. Peki biz köyde ne gördük? GZT saha editörü Ümmü Gülsüm Durmuş şöyle anlatıyor. Geçtiğimiz hafta ben de Nari'nin köyündeydim. Tavşantepe Mahallesi Diyarbakır merkeze 15 dakika, havalimanına ise 10 dakika uzaklıkta. Ancak ben yoğunluktan dolayı Şanlıurfa'dan bilet bulabildim. Şanlıurfa aktarmalı geldim. Köyün girişinde kontroller vardı. Jandarma ekipleri adeta köyü çevrelemişti. Ben mezarlığın kenarından köye giriş yaptım. Bu sırada bir araç yanıma yanaştı. Yardımcı olabileceğini söyledi. Ben de Kur'an kursunu aradığımı söyledim. Beraber Kur'an kursuna gittik ancak çok fazla merkeze kadar yanaşamadı araç. Köye gazeteci getirdiğimi söyler, bana laf ederler dedi. Bu nedenle sıkıntı yaşamak istemediğini söyledi. Ben de o noktada indim. Köy hakkında biraz bilgi verecek olursam, köy çok sessizdi. 60 haneli bir köy ama neredeyse kimseyi sokakta görmedim ben. Sadece beni o aracı bırakanların dışında 2 tane lüks araç geldi. Onun dışında kimseyi görmedim. Röportaj dahi yapamadım hatta. Çevre tamamen pamuk tarlalarıyla kaplı, kırsal bir alan. Aynı zamanda bataklıklar da bulunuyor. Terk edilmiş bir köy gibiydi. Narin otopsi raporunun ardından son yolculuğuna uğurlanacaktı artık. Narin'in cenazesi İstanbul'dan gelen abisine teslim edildi. Cenaze namazı komşu köyü Batı Karakoç'taki camide kılındı. Cenazeye gözaltında olan anne ve babanın katılmasına izin verilmedi. Kaybolmadan bir önceki gün çok yorgunum dediği okul arkadaşları cenazesinde oradaydı. Tabutunun başında duvak ve gelinliğe benzer bir elbise vardı. Kuzeninin düğününde giyecekti. Annesine böyle bir istekte bulunmuştu. Sosyal medyada çok konuşulan tabutun üstündeki gelinlik meselesine gelirsek, akıllardaki soru şuydu: neden tabutun üstüne önlük değil de gelinlik koyulmuştu? Bu gelinlik aslında Batman'dan geldi. Sosyal medyada Narin'le ilgili videoları izledikten sonra Kadri Aydın isimli bir vatandaş minik kızın son isteğinin gelinlik giymek olduğunu öğrendi. Bu bilgi üzerine getirdiği gelinliği Narin'in tabutunun üzerine koydu. Aydın, Narin'in annesinin sözlerini izlediğimde bir çocuğun hayalini
hayallerimi gerçekleştirmek için küçük de olsa bir şey yapmam gerektiğini hissettim. Bu gelinlik belki Nari'nin giyemediği hayallerini bir nebze de olsa sembolize eder dedi. Cenaze namazını kıldıran imamsa bugün burada musallada yatan bizim vicdanımızdır, insanlığımızdır diyordu. Şöyle devam etti. İnşallah toplum olarak insanlığımızı yeniden hatırlarız. Narin okulların açıldığı gün köyünde Tavşantepe mahallesinde defnedildi. Peki madem incitecektiniz adını neden Narin koydunuz? 10.09.2024 tarihi saat 20.37'de bu haber dosyasını kapattığımız sırada itirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı.